Akciğerlerindeki balgamı, öksürüğü ve tıkanıklığı tuz mucizesi ile yok et. Tuzun ne kadar mucizevi bir bakteri, mantar ve küf yok edici olduğunu biliyor muydunuz? Evet, hepimizin evinde bulunan tuz, muhteşem özelliklere sahip ve özellikle akciğerler için ilaç görevi yapan bir mineraldir. Bu videomuzda tuzun akciğerleri temizlemek, öksürüğü ve balgamı gidererek size rahat nefes almak konusunda nasıl kullanılacağını anlatacağız. Hazırsanız ilk önce tuzun tıbbi özelliklerini ve ardından akciğerler için nasıl kullanılacağını anlatmaya başlayalım. Tuzun tıbbi özellikleri nelerdir? Tuz esas olarak sodyum klorürden oluşan bir mineraldir ve farklı izelementlerle çeşitli boyut ve şekillerde bulunabilir. Bu izelementler tuzun tadını ve maliyetini etkileyebilir ancak özünde tuz sodyum klorürdür. Tuzun çok bilinmeyen özelliği, bakteriler, mantar, maya ve küf gibi şeylere karşı oldukça etkili olmasıdır. Mesela etleri saklarken, çiğ ete bakteri oluşumunu durdurmak için tuz eklenir ve aynı şekilde lahana turşusu yaparken bakterilerin lahanayı fermente etmesini sağlar. Tuz, hücrelerin dışına su çekerek mikropların susuz kalmasına neden olur. Bu da bakterilerin, mantarların, mayaların ve küflerin ölmesine yol açar. Tuzun bir başka güzel etkisi de mukusu inceltmesidir. Mukus, vücudun solunum, sindirim ve üreme gibi sistemlerinde doğal olarak bulunan kaygan ve jel kıvamında bir sıvıdır. Özellikle akciğerlerde mukus arttığı zaman balgam üretimi çoğalır. Tuz, mukustaki suyu alarak mukusu parçalar ve inceltir. Bu, solunum yolunuzda herhangi bir enfeksiyon için gerçekten iyidir. Akciğerler için tuz nasıl kullanılabilir? Tuz terapisi özellikle akciğer sağlığını desteklemekte faydalı bir yöntem olarak bilinir. Tuz, solunum yollarında biriken mukusun temizlenmesine ve hava yollarının rahatlamasına yardımcı olur. Şimdi tek tek kullanım yöntemlerine ve nasıl yarar sağladığına bakalım. 1. Tuzlu su buharı soluyun. İlk olarak yüzyıllardır kullanılan ve hem kolay hem ucuz bir yöntemle başlayalım. Tuzlu su buharı banyosu yaparak akciğerlerde ve solunum yollarında ciddi bir rahatlama sağlayabilirsiniz. Gerekli malzemeler: 1 litre kaynar su, 1-2 yemek kaşığı doğal tuz, deniz tuzu veya Himalaya tuzu gibi saf tuzlar tercih edilmelidir. Geniş bir kase veya kap, temiz bir havlu. Adım adım tuz buharı banyosu yapımı. Bir tencere veya su ısıtıcısında suyu kaynatın. Bu sayede buhar daha yoğun olacak ve solunum yollarını daha etkili şekilde rahatlatacaktır. Kaynayan suyu geniş bir kaseye veya kaba dökün ve üzerine 1-2 yemek kaşığı tuzu ekleyin. Tuzu eklerken su hala sıcak olmalıdır. Bu sayede tuz suya daha hızlı çözünür ve buhar tuzlu olur. Tuzun tamamen çözünmesi için bir kaşık yardımıyla karıştırın. Başınızı buharın üzerine getirecek şekilde kaseye yakınlaştırın ama yüzünüzün yanmaması için çok yaklaştırmamaya da dikkat edin. Yüzünüzü ve kaseyi tamamen örtmek için başınızın üzerine bir havlu koyun. Bu, buharın etrafa dağılmadan yüzünüze ve solunum yollarınıza doğru yönelmesini sağlar. Yavaşça ve derin nefes alarak tuzlu su buharı soluyun. Bu sırada ağzınızı kapalı tutarak burundan nefes almak, sinüsleri ve burun boşluğunu temizlemek açısından daha faydalıdır. Ancak akciğerleri rahatlatmak için ağızdan nefes almak da uygundur. 5-10 dakika devam edin. Buhar soğumaya başladığında işlemi sonlandırabilirsiniz. Buhar banyosu sonrasında vücudunuzun rahatlaması ve etkilerin daha uzun sürmesi için biraz dinlenin. Buhardan sonra sıcak çay veya ılık su içmek solunum yollarını daha fazla rahatlatabilir. Tuz buharı banyosunu haftada birkaç kez veya ihtiyaç duyduğunuzda yapabilirsiniz. Ancak sık aralıklarla yapılması tavsiye edilmez çünkü aşırı buhar solunum yollarını kurutabilir. Bu uygulama için uyarımız şu yönde olacak.
Eğer solunum konusunda sıkıntı yaşıyor, nefes darlığı ve kronik bir solunum yolu hastalığı çekiyorsanız, uygulama yapmadan önce mutlaka doktorunuza danışın. 2. Tuzlu su için. Tuzlu su içmek doğru miktarda ve uygun şekilde yapıldığında akciğerler ve genel solunum sağlığı için fayda sağlar. Tuz, solunum yollarını nemlendirmeye ve mukusu inceltmeye yardımcı olarak akciğerlerdeki birikimi azaltır. Nasıl hazırlanır ve içilir? Bir bardak yaklaşık 250 ml ılık suya çeyrek veya yarım çay kaşığı tuz eklemek yeterlidir. Deniz tuzu veya Himalaya tuzu gibi doğal tuzlar tercih edilmelidir. Rafine sofra tuzu katkı maddeleri içerdiğinden önermiyoruz. Tuzlu suyu sabahları aç karnına içmek daha faydalı olabilir. Bu, vücudun temizlenmesine yardımcı olur. Faydasını daha da arttırmak için içine bir çay kaşığı kadar organik elma sirkesi katılabilir. Elma sirkesi pH'ı değiştirerek mikropları öldürür. Böylece mikropları susuz bırakıyor, mukusu inceltiyor ve aynı zamanda mikropları asitle de öldürmüş oluyoruz. Bu uygulama için uyarımız şu yönde olacak. Fazla tuz vücutta dehidrasyona veya tansiyon yükselmesine neden olabilir. Bu yüzden ölçülü olmak önemlidir. Bu nedenle belirtilenden fazla tuz kullanmayın ve günde sadece bir bardak için. Hipertansiyon ve böbrek hastaları ile midesinde problem yaşayanların doktorlarına danışmaları önemlidir. 3. Deniz havası solumak ve temiz deniz suyuyla gargara yapmak. Deniz havası solumak, doğal bir tuz terapisi olarak akciğerler ve solunum sistemi için birçok fayda sağlar. Deniz havası ince tuz partikülleri ve diğer minerallerle doludur. Bu da solunum yollarını temizlemeye ve rahatlatmaya yardımcı olur. Akciğerlerinde sorun yaşayanların deniz kenarında yaşamaları bu yüzden çok faydalıdır. Deniz havasında solunum yapmak, derin nefes almayı teşvik eder, bu da akciğer kapasitesini arttırmaya yardımcı olur. Deniz kenarında yapılan hafif egzersizler veya yürüyüşler, akciğerlerin daha fazla oksijen almasına ve güçlenmesine katkı sağlar. Denizin bir diğer faydası gargara yapmaktır. Deniz suyundaki tuz ve diğer mineraller boğazdaki mikropları temizleyerek, mukusu incelterek ve tahrişi azaltarak solunum yollarını destekler. Deniz suyundaki tuz, mukusu inceltici bir etkiye sahiptir. Gargara yapmak boğazdaki mukusu yumuşatır ve daha kolay atılmasını sağlar. Bu durum boğazdan gelen mukusun akciğerlerde birikmesini engelleyerek solunum yollarının temiz kalmasına destek olur. 4. Hipertonik salin tedavisi. Bu tedavi doktor kontrolünde ve onun izniyle yapılır ama çok etkilidir. Kronik akciğer hastalığı olan kişiler için ise genellikle bir nebulizatör reçete edilir. Bu cihaz mukusu solunum yollarından temizlemeye yardımcı olan konsantre bir tuz çözeltisi olan hipertonik salin kullanır. Hipertonik salin, normal tuzlu sudan daha yüksek bir tuz konsantrasyonuna sahip bir çözelti türüdür. Nebulizatör, hipertonik salini ince bir buhara dönüştürerek doğrudan solunum yollarına ulaştırır. Bu yöntem akciğerlerin derin bölgelerine kadar tuz çözeltisinin ulaşmasını sağlar. Bu uygulama kronik obstrüktif akciğer hastalığı, kistik fibrosis ve bronşit gibi rahatsızlıklarda rahatlama sağlar. Bu işlem akciğerlerin daha temiz kalmasını sağlar ve nefes almayı kolaylaştırır. 5. Yatak odanıza tuz lambası koyun. Himalaya tuz lambaları gibi doğal tuz lambaları ortam havasındaki nemi emerek hafif bir iyonizasyon süreci oluşturur. Bu lambalar bulunduğu ortamdaki nemi emerek havayı kurutabilir. Bu özellik solunum yollarını tahriş edebilecek toz, polen ve duman gibi alerjenlerin havadan temizlenmesine yardımcı olur. Bu lambaları en çok vakit geçirdiğiniz yerlere ve bizim önerimiz yatak odasında tutmanızdır. Tuz lambasının sürekli açık kalması, sürekli olarak nem emmesine ve negatif iyon yaymasına olanak sağlar. Tuz lambasının etkili çalışması için içindeki ampul ısınmalı ve lambanın tuz kristallerini hafifçe ısıtması gerekir. Bu nedenle doğru güçte bir ampul kullanmaya özen gösterin.
Kanalımızda düzenli olarak yayınladığımız bu tarz faydalı bilgilerden haberdar olmak isterseniz abone olun ve zil tuşuna basın. Böylece her yeni videoda mesaj kutunuzda bizleri görebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.